Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi grafiklere geçmeden önce sizlerden ricam beğenilerimiz biraz düştü. Gerçi son dönemde ben de biraz kanalı ihmal ettim. Ancak beğenilerin çok önemli olduğunu bir hatırlatmak istiyorum. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Artık şu kanalı bir 10.000 abonenin üstüne taşıyalım lütfen. Şimdi geçtiğimiz haftanın son 2 gününde Amerika'da batan bir bankadan dolayı tekrar 2008 krizine geri mi dönüyoruz soruları sorulmaya başlandı. Özellikle altın gümüş yatırımcısı emtialara etkisini merak ediyor. Şimdi öncelikle bu banka neydi, neden battı bunu bir toparlamamız gerekiyor. Bir kere 2008 krizinden şu an farklı bir durum var. Burada bir bankanın yaşadığı bir karlılık problemi var. Yüksek riskli yatırımlar yapmış. Arkasından enflasyonun yükselmesi, yüksek enflasyon sonucu Fed'in faiz arttırmasıyla birlikte bu yüksek riskli yatırımlarından beklenen kârı edemiyor. Bu bankada bulunan mevduatlar da genelde startupların mevduatları olduğu için ve gene bu yüksek enflasyon, yüksek faiz döneminde bir likidite sorunu yaşandığı için buradaki startuplar bankadan fazla bir mevduat çıkışına neden oluyor. Bunun sonucu olarak da bankada bir likidite krizi yaşanıyor ve bankaya el konuyor aslında. Dolayısıyla bunun 2008'den farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ancak burada da şöyle bir problem gündeme gelmiş durumda. Amerika'daki mevduatlar 250 bin dolara kadar sigortalanıyor. Bu banka özelinde bakıldığı zaman da sigortalı mevduatların miktarı toplam bu bankadaki mevduatların %2,7'si. Dolayısıyla çok ciddi bir mevduat sahiplerinin de mağdur olma durumu var şu an. Burada da Amerikalı yetkililer şuna karar verecekler. Bu mevcut yasayı, mevcut düzeni sürdürecekler mi? Yani buradaki mevduat sahiplerinin mağdur olmasına izin verecekler mi? Yoksa tüm mevduatları bu sigorta kapsamına alıp bir güvence sağlayacaklar mı? Amerikalı yetkililer buna karar verecek. Eğer mevcut düzenleme uygulanacak olursa diğer bankalardan da bir mevduat çıkışından korkuluyor. Bu da tabii bir çorap söküğü gibi tüm bankacılık sistemine yayılan bir krize dönüşebilir. Dolayısıyla burada da bürokratların, siyasetçilerin alacakları kararla bu kriz büyüyecek mi yoksa önüne geçilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Peki bunun piyasalara yansıması ne olur diye baktığımız zaman, altına ve gümüşe yansıması ne olur diye baktığımızda elbette ki altın ve gümüşü destekleyen bir süreç yaşanacaktır. Çünkü öyle veya böyle Amerika tekrar para basmaya başlayacak. Bu da dolar karşısında altın ve gümüşün daha da değerlenmesine sebep olacaktır. Ancak şunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Bakın pandemi döneminde de benzer bir durum yaşanmıştı. Pandemi sürecinde de gene altının ve gümüşün değerleneceği yönünde bir algıyla, ki doğru bir algıydı bu, çok erken altın ve gümüşe girenler oldukça hüsrana uğradılar kısa bir dönemde olsa. Çünkü bu sefer de future piyasalarda, vadeli piyasalarda pozisyon taşıyan yatırım fonlarının teminata düşmesiyle birlikte karlı olan altın ve gümüşü satıp vadeli piyasalardaki teminat tamamlama yoluna gitmesiyle burada altın ve gümüşte çok sert bir satış yaşamıştık. Dolayısıyla şu an evet, bir bankacılık sistemindeki yaşanan bu sorundan dolayı altın ve gümüş değerlenecektir. Ancak önümüzdeki süreçte yaşanacak bir likitte krizinden dolayı tekrar altın ve gümüşten geçici de olsa bir çıkış olur mu olmaz mı, bunu takip ediyor olacağız. Yani aslında isterseniz buradaki konu yatırımcıların irrasyonel kararlar alıyor olması. Normal şartlarda örneğin bu pandemi döneminde yaşanan örneğe dönersek, bu yatırım fonlarındaki traderlara kârda olan pozisyonunu mu kapatırsın yoksa zararda olan pozisyonunu mu kapatırsın diye sorsanız, kârda olan pozisyonu taşıyacaklarını, zararda olan pozisyonu da kapatacaklarını size söylerler. Fakat pandemi döneminde de tam tersini uyguladılar. Dolayısıyla insanoğlu rasyonel bir canlı değildir.
irrasyonel kararlar alabilir. Bu nedenden dolayı da bizim bunu önceden öngörebilmemiz mümkün değildir. Peki ne yapacağız derseniz teknik analiz bileceğiz. Bu da son derece basit. Destekler kırılıyorsa piyasa satışa dönüyor demektir. Stopumuzu olacağız. Piyasadan uzaklaşacağız. Dirençler kırılıyorsa piyasada güçlü bir alım var demektir. Pozisyonumuzu koruyacağız veya pozisyon arttırarak bu süreci devam ettireceğiz. Öncesinden ne olur, kim ne yapar bunu tahmin etmeye çalışmak yerine, falcılık yapmak yerine fiyatlarda mevcut olanı algılayıp ona göre biz de pozisyonlarımıza yön vereceğiz. Evet, şimdi konuyu biraz fazla uzattık. Hızlıca bir grafiklerimize bakalım. Gümüşte oldukça önemli bir seviyedeyiz. Yukarıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 20.77-20.66 bölgesini geçen hafta konuşmuştuk. Burada da bir çift dip oluşumundan bahsettik ve yukarıda 20.30 kırıldığı takdirde 20.70'e kadar da bir yükseliş gelir demiştik. Bu yükselişi takip ettik ve şu anda da 20.77 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip ediyor olacağız. Bu %61.8 seviyesinin kırılması minimum yukarıda 21.30'lara kadar yükselişleri tetikleyebilir. 21.30 kırıldığı takdirde şu son arzdan daha güçlü bir talep geldiğini ve piyasanın yükselişe geçtiğini söyleyebileceğimiz bir süreç olur. 21.30 kırılmadığı takdirde de buradaki yatay bandı takip ediyor olacağız. Burada tabi esas önemli olan nereye stop koymalıyız? Çünkü olası beklenmedik bir ters harekette kendimizi ne yaparak korumaya alacağız? Bunun için bakın şurada 28 Şubat'ta yaşadığımız bir dip bölgesi var, bir destek bölgesi var. 20.54-20.42, 20.42 altına stop konulabilir. Veya bunun dışında bakın şurada çift dipin oluştuğu bir yatay hareket söz konusu. Bunun direnç bölgesi 20.30, 20.18 bölgesi var. 20.18 altına burada stop konulabilir. Veya daha yüksek risk sevenler ise şu çift dibin altına yani 19.91'in altına stop koyabilirler. Mevcut pozisyonunuzun büyüklüğüne göre burada oluşacak kar zarar oranlarınızı bir hesaplayıp kendi risk algınıza göre hangi stop seviyesini kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Buradan hızlıca bir ons altına bakalım. Ons altında oldukça güçlü bir yükseliş görüyoruz. Burada da gene bir çift dip oluşmuştu. Burada takip edeceğimiz direnç bölgesi 1858. Bu çift dipin tepe noktasıydı. Bu bölge şu an için kırılmış durumda. Yukarıda takip edeceğimiz %61.8 seviyesinin de geçtiği 1900-1896 direnç bölgesi var. 1900 üstüne attığı takdirde burada da sert alımların geldiğini takip edebiliriz ve yukarıda 1960'lara doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Ons altında şu an oldukça güçlü bir yükseliş takip ediyoruz. Bakın burada ilk düşüşte mola verdiği bir alan var. Şu an için bu bölgeye tekrar geri dönmüş durumda. Ancak yukarıda 1900 kırılmadığı sürece de şu son düşüşün bir düzeltmesi olarak takip ediyor olacağız bu hareketi. Ancak bir önceki tepenin üstünde yeni bir tepe yapmış olması da pozitif bir görünüm. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda yukarıda 91, 95, 92, 47 direnç bölgesi var demiştik. Bu bölgeden bir gene satış geldi. Şu yatay bandın bakın destek bölgesi önemli olacak. 90, 89, 67. 89, 67 altında kapanışlar altın ve gümüşte yükselişlerin güçlendiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan platine bakalım. Platinde yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 980-975 bölgesi. 980 üstünde hareketler gördüğümüz takdirde bakın şu çift dipten sonra oluşan bir yükseliş sürecini aslında takip ediyor olacağız. Bu 980 tepesinden sonra gelen satışlar bir önceki dibe ulaşmadan tekrar bakın alıma dönmüş durumda. Eğer burada 980 üstünde hareketler görürsek yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde burada da alımların güçlendiği bir süreci takip ederiz. Buradan paladyuma bakalım. Paladyumda çok fazla bir değişim yok. Şu yatay bandı korumaya devam ediyoruz. Yukarıda 1412, 1406 direnç bölgemiz. Aşağıda ise 1354, 1345 destek bölgemiz. Şu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır. Ancak yukarıda 1450 üstü hatta 1500 üstü kapanışlar görmediğimiz sürece o paladyumdaki tatsız duruş devam ediyor diyebileceğimiz bir süreç. Buradan hızlıca bir
Brent petrole de bakalım. Brent petrolde takip edeceğimiz destek bölgemiz 80-26-79 bölgesi olacak. 79 dolar altı kapanışlar burada satışların derinleşme ihtimalini gündeme getirir. Yukarıda ise direnç olarak 86-91-86-50 bölgesini takip edeceğiz. Burada da şu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır. Haftalık grafiklerden hatırlayacak olursak 90 dolar geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Şurada da bir sıkışma süreci yaşanıyor. Düşük zaman diliminde verdiğim o 79 dolar desteği kırılacak olursa da İlk destek bölgemiz 72, 76, 69, 30 bölgesi olacak. Ben burada 60-65 dolara kadar satışların derinleşme ihtimalinin güçlü olduğunu düşünürüm. Bu 79 dolar desteği kırılırsa, o yatay bant aşağı yönlü kırılırsa, çünkü şu son yükselişin hep söylüyorum %38.2 düzeltme seviyesi bu bölgeden geçmekte. Şimdi buradan bir gramlara geçip bakalım. Gram gümüşte direnç olarak 12.64-12.42 bölgesini takip ediyorduk. Destek olarak da aşağıda 11.75-11.47 bölgesi vardı. Şu an için yukarıdaki direncimizin üstüne atmış durumdayız. Onslara gelen alımlar devam ettiği takdirde burada da yükselişlerin devamını takip ederiz. 13.14-13.40'da önümüzdeki günlerde direnç olarak takip edeceğimiz bölge olur. Buradan gram altına geçelim. Gram altında oldukça güçlü yükseliş görüyoruz. Ons altına gelen yükselişten dolayı yukarıda direnç olarak 1129-1126 bölgesi vardı. Burası çok sert kırıldı. Şu an için yukarıda 1160'ın üstüne tekrar geri dönecek miyiz? Bu direnç bölgesini takip edeceğiz. 1161, 1158, 1160 üstü kapanışlar, gram altında da yükselişlerin devamını takip ettiğimiz bir süreç olacaktır. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.